Epstein öldü. Öldüğüne inanmıyorum. Ya biri geldi ona bir zehir verdi, bunu iç dedi, İntihar sütü verildi, ya da ölmedi, Epstein kaçırıldı. Bir anda 3 milyon belge diyorlar. Saydınız mı, değil mi? Bunu belki biz daha 5 sene konuşacağız. Belki 10 sene konuşacağız. Bu mesele kimin işine yaradı? Epstein belgeleriyle başlayalım. Hocam, küresel sistemi nasıl bu kadar kolay yönetebildiler? Şimdi tabii bu Epstein dosyası sadece bir cinsel istismar, küçük yaşta çocukların alıkonulmasıyla beraber bu işin artık suçun çok ötesinde bir iğrençliğe varan ve bir ezoterik ayinler içerisinde bir suç örgütü olarak değerlendirmenin ben eksik olacağını düşünüyorum. Evet, yıllardır belki de birçok Soğuk Savaş döneminde özellikle bu tip şantaj kasetleri, şantaj görüntüleriyle siyasetçiler, ünlü iş adamları bir şekilde manipüle edilmiştir, yönlendirilmiştir. Ama Epstein dosyasını sırf bunu cinsel istismar örgütü, bir suç örgütü kapsamını alarak üzerine şal atmanın ben eksik kalacağını düşünüyorum. Çünkü artık bu bir suç dosyasından ziyade bir sistem dosyası haline geldi. Çünkü bakın, genel olarak evet, Amerikan medyasında, Avrupa medyasında, dünya medyasında işte bunun hep bahsettiğimiz istismar ve suç dosyası kapsamında değerlendiriliyor ve olayın merkezinde Epstein var. Jeffrey Epstein. Bunu Mossad'la, CIA ile, MI6 gibi yani küresel istihbarat örgütleri ağında oluşan bir şebeke olarak da adlandırılıyor. Bir eğlence adası adı altında. İşte bildiğimiz çok ünlü isimler, değil mi? Hani şimdi bakıyorsunuz, isimler alelade değil. Bill Gates, Donald Trump, Prince Andrew, Obama, George Clooney, değil mi? Bildiğimiz çok ünlü isimler, iş adamı, sanatçı ve siyasetçi olmak üzere bu adaya gitmişler veya mailleşmişler, bir şekilde temasları kurulmuş. Şimdi böylesine bir dosyanın kapağı açıldıysa, hani artık lağım patladıysa diyelim, gerçekten patladım ben ondan da emin değilim. Bu değil bence, esas lağım başka. O zaman birileri bu sistemin başka bir boyutuyla bize bunu sunmaya çalışıyor. Şimdi bir ahlak skandalı mı, bir güç mimarisi inşası mı? Yani bu Epstein dosyası bir cinsel suç dosyasından ibaret olmadığından artık emin olmamız gerekiyor Gülsüm Hanım. Elit ağlar, istihbarat ilişkileri, şantaj mekanizmaları ve sistem içi dokunulmazlık meselesi de var. Şimdi hatırlayın, Maxwell şu anda hapishanede ve bu Epstein skandalının en iyi tanığı, yani belki en yakın tanığı Maxwell. Babası Robert Maxwell, yanlış hatırlamıyorsam, ve Robert Maxwell de kendi dönemi içerisinde Mossad'a, İsrail'e, Siyonizme hizmet etmiş isimlerden biri. Hatta cenaze törenine biliyorsunuz Ehud Barak dahil olmak üzere bütün ünlü Siyonistler katılıyorlar ve kendisi Zeytin Dağı'na gömülüyor. Biliyorsunuz Zeytin Dağı, Kudüs'teki Zeytin Dağı, inanışa göre bildiğim kadarıyla mahşerde kıyamet koptuğunda kurulacak Sırat Köprüsü'nde, orada işte en yakın, kapıya yakın olan bölgeye gömülenlerin Sırat Köprüsü'nden çok daha kısa zamanda geçeceğine inanılıyormuş şu anda bildiğim kadarıyla. Yani bunun bir teolojik yönü de var, Zeytin Dağı'na gömülen isimlerin, onların bakış açısıyla. Şimdi dolayısıyla Robert Maxwell'in Zeytin Dağı'na gömülmesi ve şu an kızının da itirafçı noktasında tutulması, ki daha itirafçı olarak tam her şeyi de anlatmadı, anlatır mı anlatamaz mı onu da bilmiyorum. İşi başka boyuta taşıyor. Epstein kimdi ve kimin işine yaradı? Epstein öldü 2019 senesinde. Evet, böyle servis edildi. Ama ben şahsen Epstein'in, bir komplo teorisi tabii ki, ama öldüğüne inanmıyorum. İntihar ettiğine inanmıyorum. Ya Epstein her ne hikmetse kendi hücre arkadaşı intiharından tırnak içerisinde bir gün önce hücreden ayrılıyor. Her ne hikmetse aynı gün, intihar ettiği gün kamera kayıtları yok. Kameralar kör edilmiş. Her ne hikmetse günde birkaç defa kontrol edilen Epstein o gün hiç kontrol edilmemiş. Hadi onu da kenara bırakın. Nasıl intihar etmiş? Kendini asarak, bildiğim kadarıyla yine. Ayakkabı bağcıyla mı? Kemerle mi? Ki bildiğiniz üzere böyle isimler üzerlerine hiçbir şekilde kesici, delici veya bu tip intihara sebebiyet verecek şeylerle giremezler, olamazlar. Nasıl oldu bu iş? Ya biri geldi ona bir zehir verdi, bunu iç dedi, İntihar sütü verildi, ya da ölmedi, Epstein kaçırıldı. Ama bu da bizi ilgilendirmiyor. Epstein'in yaşayıp yaşamadığı. Bu sadece bir figür. Bu mesele kimin işine yaradı? Bu kadar fotoğraflar, bu kadar dosyalar kimin işine yaradı? Bu çok önemli. Finans dünyasında yaşamış olduğu ciddi yükseliş ve o yükselişle beraber kurulan ağlarla beraber devlet başkanları, kraliyet üyeleri ve milyarderlerle beraber özel uçak, özel ada ve bir kapalı devre, çevre şeklinde bu sistemi yıllarca idare etmişler. Ve şu anda neden bu sistem kapalı devreden açık devre hale getirildi? Çok çok önemli. Şantaj mekanizmasının bilhassa basit bir kayıt alma yöntemiyle eski devlet başkanlarının tuzağa düşürmek ve hepsinin fotoğraflarına bakıyorsunuz, gayet mutlular. Hani bu habersiz çekilen fotoğraflar değil. Haberli çekilen fotoğraflar. O zaman haberli çekilen fotoğraflarla beraber acaba
onların bu güvenceyi, yani bana bir şey olmaz, fotoğraf çekilse de yarın başıma gelmez güveni kim tarafından verilmiş? Bu da çok bence önemli. Ama ahtapotun başı Epstein değil. Bundan mutlaka emin olmamız gerekiyor. Bir de tabii bunu sistemin kendi içerisinde kimlerin yargılanıp yargılanmayacağı konusu da önemli. Biliyorsunuz bu belgeler Adalet Bakanlığı tarafından, Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanıyor. Şimdi bu sepetin içerisinde Donald Trump da var. Yani Donald Trump'ın eski 30 yıl evvel çekilmiş görüntüleri dans ederken, sohbet ederken hepsinde yan yana. Yokum diyor hocam ve o kadar rahat diyor ki bunu. Evet. Bir belge yok diyor. Yok diyor ve geçen biri soru sordu biliyorsunuz. CNN. Derhal toplantıyı bitirdi. Azarladı, Evet. böyle bir şey yaptı yani. Ama Donald Trump da ne olduğunu biliyor. Donald Trump bir Amerikan devlet başkanı olarak bu aynı Epstein sepeti içerisinde Adalet Bakanlığı yayınladığı belgeler ve videolar içerisinde eğer olabiliyorsa ve oluyorsa ve Donald Trump hayır ben burada yokum ve geçen işte CNN sormuş olduğu, International sormuş olduğu soruyu da azarlayarak cevap vermesi, bu anlamda kendisinin de aynı tehlike sepetinde olduğunu ve o Demokras'in kılıcının kafasının tepesinde hala döndüğünü ama sapını kimin tuttuğu noktasında o karanlık güç hala belirsiz olduğunu bence kendisi de görüyor. Biliyor veya bilmiyor. Ama Donald Trump'ın Amerikan siyasetini yönlendiren bir dosya olduğunu kabul etmemiz lazım. Bunu biz artık sadece Donald Trump dönemiyle de görmeyeceğiz. Donald Trump sonrası evangelistlerin veya neokonların daha da şahin bir devlet başkanını getirdikten sonra onları da yönlendirecekleri dosyaların hala ellerinde olduğunu düşünüyorum. Bakın bir anda 3 milyon belge diyorlar. Saydınız mı değil mi? Tek tek sayılı mı? 3 milyon, 2 milyon, 1 milyon. Bunlar dehşet rakamlar. Bitmiyor. Biteceğini düşünmüyorum. Şimdi bu sistem her şeyi bir anda çıkarır mı? Çıkarmaz. O zaman bunu belki biz daha 5 sene konuşacağız. Belki 10 sene konuşacağız. Bunu bilmiyoruz. Dolayısıyla buradaki güç ahlak çelişkisiymiş, devlet elit istihbarat üçgeniymiş. Bunlara çok takılı kalmamamız gerekiyor. Dediğim üzere bu bir suç dosyası değil, bu bir sistem dosyası ve bizi suç dosyası diyerek farklı bir şekilde algı üzerinden esas gerçek o suç dosyasının içerisinde kimler olduğunun da üzerinde dikkatleri dağıtmaya çalışıyorlar. Burada çok bence gözlerimizi, farkındalığımızı açık bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Hocam peki neden şimdi açıklandı? En önemli soru bu zaten bence. Zamanlaması önemli. Neden? Bu hadi canımız sıkıldı, alın şu belgeleri yayınlayın veya Donald Trump'a çok kızıyoruz veya sadece İsrail İran'a saldırsın da bahanesi olsun da değil. Zamanlama çok kritik. Şimdi ben tabii kendi alanımızdan baktığımızda bu işin uluslararası siyaset, uluslararası ekonomi kısmıyla beraber tam zamanı olduğunu da görüyoruz. Hani tam zamanı mı? Zamanlardan biri mi? O da kıymetli. Tam zamanı olsa hepsini açıklarlar. Tam zamanı değil. Bu bir fragman. Bu büyük bir depremin öncü sarsıntıları mı? Bunu da bilmiyoruz. Ama şu anda yeni bir küresel hegemonik sistemin inşası, bir güç mimarisi inşası dönemi. Dünyamız hep diyorum ya, dünya aslında düz, yuvarlak değil. Dümdüz bir dünyada yaşıyoruz. Ve bu düz dünyada şunu söylüyorlar, artık her alan bir cephe hattı. Her köşeyi biz sirayet ederiz, biz bir devlet başkanını yatağından alırız, bir ülkeye istediğin gibi saldırırız. Gazze gibi masumların yaşadığı bir coğrafyada 100 bin insanı gözümüz kırpmadan katlederiz ve bunu biz kanıksamaya da sağlarız. Alıştırırız da insanları ve yolumuza devam ederiz. Şimdi dolayısıyla bir kısmı bu ama bu yeni mevcut düzen içerisindeki aktörlerin bir tasfiye süreci de olabilir Gülsüm Hanım. Yani işte Bill Gates, Donald Trump, Prens Andrew ve diğer siyasiler, Clinton artık eski tip aktörlerin tasfiye süreci Epstein dosyalarıyla beraber gerçekleşecek ve yeni aktörlerin oluşacağı bir sistem inşa edilecek. O aktörlerin de muhakkak ceplerinde bir Epstein dosyası olacak. O dönemin Epstein'i kim olacak bilmiyoruz. Belki şu anda yeni Epstein'ler var. Şu anki yeni Epstein kim? Biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Dolayısıyla bunu sadece işin şahsi kısmıyla sınırlamayarak bu bir sistem dosyasıdır ve bu sistemi 100 yıl önce, 200 yıl önce devam ettirenler ki ben öyle olduğuna inanıyorum. Bugün yeni versiyonlarıyla yeni 100 yıl içerisinde devam ettirecek yeni Epstein'lerin oluşması için hazırlık süreci içinde olduklarını söylememiz gerekiyor. Bu Türkiye'yi de ilgilendiren bir güvenlik meselesi. Bunu kesinlikle bizim kendi dışımızda tutmamamız gerekiyor. Çünkü bütün hadiselerin çevre coğrafyamızda olduğunu da gözümüzden kaçırmamamız gerekiyor. Adalet Bakanlığı devam edecek mi bir şeyler açıklamaya sizce hocam yoksa burada noktalayacak mı? Şimdi yeni belgeler gelebilir. Hatta en son Akıl Odası'nda Vedat Hoca'nın programında Hasan Köhne Hocam çok güzel bir konuyu parmak bastı kendi tespitiyle. Konunun savcısı, yani Epstein dosyasının savcısı, mahkeme başkanı incelediği zaman dosyayı, kendi hocam belgesinden bize arz etti bunu. Burada çok hadise var, burada çok aktör var ve ben burada yargılanacak bir suç görmüyorum demiş. Bakın bu çok önemli. Skandal aslında.
Dersiniz ki sen nasıl suç görmüyorsun? Senin diploman nereden? Burada binlerce suç örgütünün örgütü var, iç içe geçmiş, isim var, hadise var ve sen diyorsun ki yargılanacak bir durum yok diyorsun burada. O zaman soru işaretini şöyle koyalım. Burada dokunulmayacak isimler var. Dokunamayacağınız isimler var. Dolayısıyla diyorsunuz ki bu dosya kapatılmalı. Basit bir iki tane suçtan, istismar suçundan veya diğer suçlardan bu işi paketleriz, rafa kaldırırız, bir daha kimse bunun adını bile anmaz meselesi. Aslında Amerikan bu işi ilgilenen mahkemenin başkanı ve savcısı da kimden talimat alıyorsa, kim onu yönlendiriyorsa diyeceksiniz ki başkan kim? Trump. Kendi Adalet Bakanlığı'nın yayını belgelere müdahale edemiyor mu? O zaman hep diyorum Gülsüm Hanım, Amerika Amerika'dan ibaret değil. Amerikan başkanı Amerika'nın tüm müesses nizamını temsil etmiyor. Burada Amerika'dan öte Amerika olduğunu ve müesses nizamının ne kadar etkili olduğunu bir Amerikan başkanının bile kellesinin kendi parmaklarının ucunda olduğunu da gösteriyor. Bunun sahadaki en önemli biliyorsunuz hadisesi John F. Kennedy'nin dünyanın gözü önünde kafasından vurulmasıyla öldürülmesidir. Dolayısıyla bu da bir başka Kennedy suikastinin Amerikan başkanları üzerindeki tezahürünün de bir yorum olarak görebiliriz belki. Çok büyük bir ağdan söz ediyoruz, yani bir adadan söz ediyoruz. Bunun oluşmasında Epstein'in serveti yeterli oldu mu, yoksa arka planda daha başka şeyler var mıydı? Hayır. Epstein sadece bunu bir vagon olarak görelim, bir tren olarak görelim belki. Onun sadece makinisti. Onun sadece direksiyonunda oturan bir isim. Sadece bu işin vitrininde olan bir isim. Sadece bu işin kamu tarafında olan bir isim. Ama bunun arkasında derin bağlar var, derin ağlar var. Tek başına ne servetiyle bunu yapabilir, ne de zekasıyla bunu yapabilir. Ama bu işi yönetebilecek bir maestro. Bugüne kadar da yönetmiş. Ağları öyle bir çapraz ağ yapmışlar ki aslında herkesi birbirine bağlamış. Çapraz bağlarla. Bu sefer kimse birbirine dokunamaz hale gelmiş o bağlar sayesinde. Ondan diyorum Epstein'den öte bir Epstein dosyası bu. Sadece bu işi bununla anmak zorundayız. Çünkü başka anacak bir isim yok. Bu örgütün şu anda ilan edilmiş bir ismi yok. Ama o küresel sayfalarca, binlerce, milyonlarca belge, mailler, görüntüler. Ama sanki birileri bizi sırf bununla meşgul etmek istiyor. Yani Epstein dosyası Epstein'den çok öte bir hadise. Şahsi görüşüm. Çünkü özellikle işin tabii komple teorisine girecek kısımları var ama mesela yayılan bazı sızan görüntülerde genç yaşta bir kızın otelden kaçarak yukarıda insan öldürüyorlar, insan eti yiyorlar şeklinde feryat etmesi, arkasından güvenlik güçlerinin o kızı alıp götürmesi ve o kızdan bir daha haber alınamaması. 2009 senesinde gerçekleşen bir olay. Annesi babası dahil şu anda kimse konuşmuyor ve kızın ne olduğu belli değil. Demek ki burada işin skandallar kısmından öte başka bir durum var. Küreselcilerin, ünlü ailelerin hepimizin çok iyi bildiği, geçmiş yıllarda yapmış olduğu toplantılarda, ayinlerde, eğlencelerde çıkan görüntüler de artık yavaş yavaş servis ediliyor. Bu işlerin nasıl diyelim, Hannibalist mi derler? Hani insan kurban eden böyle sapkın örgütlerin, artık ne diyelim ona, ve kendilerini şöyle diyorlar o temsil ettikleri, biz şeytanı temsil ediyoruz dünyada ve onun emirlerini yerine getiriyoruz ki biz Tanrı'yı kıyamete zorlayacağız. Kimden geliyor bu? Netanyahu'nun konuşmasından. Tanrı'yı kıyamete zorlamak, Armagedon'u gerçekleştirmek, hahamların ona sorduğu soruları hatırlayın, 90'lı yıllardaki videolarda ortaya çıktı. Siyonizm. O zaman bunlar çok birbirinden ayrı değil. Yani Gazze'deki 100 bin insanı katletmek, onlar için aslında Tanrı'yı kıyamete zorlamak deyişleriyle. Bunlar ne diyorlar? Biz şeytandan emir alıyoruz ve onun dediklerini yapıyoruz ki kıyamete zorlayacağız ve Mesih gelecek. Bakın burada çok ezoterik bir mesele var. Dolayısıyla ben bu hadisenin sadece bu işin sapkın bir istismar örgütü olarak değil, arkasında derin ağların ve bağların bulunduğu bir şebekeden öte anlayış olarak görmek gerekiyor.